Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Rick C137 hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Rick and Morty'de çok fazla Rick var. Çoklu evrenler sayesinde var olan ve merkezi sonlu eri içinde bulunan bunca Rick arasında biz sürekli ana karakter olarak Rick C137'yi izliyoruz. Peki neden? Bu videoda Rick C137'nin neden serinin ana karakteri olduğu konusunda düşündüğüm ve araştırdığım teorileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer siz de Rick C137'nin neden özel bir karakter olduğunu merak ediyorsanız, haydi bu macerada bana katılın. Geçtiğimiz Rick and Morty videosunda da üzerinde durduğum çoklu evrenler, dizide çok fazla Rick and Morty görmemizin sebebi. Peki bunca Rick arasında biz neden C137'yi izliyoruz? Bu konuda karşılaştığım ilk teoriye göre Rick 4. duvarın farkında olan tek Rick olduğu için onu izliyoruz. Peki 4. duvar ne derseniz, 4. duvar Rick ve bizi ayıran duvar. Buna diziyi izlediğimiz ekrana örnek olarak verebiliriz. Rick 4. duvarın farkında olması sebebiyle dizide sürekli onu öne çıkaracak ve heyecanı sürdürecek seçimler yapıyor. Bu da Rick C137'yi ilginç kıldığı için bizim sürekli onu izlememizi sağlıyor. Peki gerçekten sürekli Rick C137'yi mi izliyoruz? Aslında her zaman değil. Ama bu konuyu farklı bir videoda konuşmak istediğim için şimdilik teorilerini anlatmaya devam edeceğim. Eğer o videoyu da kaçırmak istemezseniz hemen abone olmayı unutmayın. Rick izlendiğinin ve bir TV şovunun içinde olduğunu bildiği için ona göre tercihler yapıyor ve bunun da farkında. Bu nedenle kendisini Rick'lerin Rick'i olarak gördüğünü söylüyor. Hatta teoriye göre Rick bazı Rick'leri sırf onun önüne geçemesin diye öldürüyor. Bu nedenle Rick'in 3. sezon 1. bölümdeki konseyin başındaki Rick'leri öldürdüğü düşünülüyor. Diğer yandan ben bu teoriyi biraz daha farklı şekilde düşünüyorum. Rick izlediğimiz üzere boyutlar arası kablolu TV'de pek çok şov olduğunun farkında. Ben Rick C137'nin bir şekilde kendi şovunu da izleyip 4. duvarın farkına vardığını düşünüyorum. Bu nedenle Rick C137 bunun farkındaki Rick olarak tercihler yapıyor olabilir. Benim bu konudaki asıl teorim ise kader. Şöyle ki Rick C137 Rick Prime'ı öldürmek için yüzlerce Rick'i öldüren, Rick'lerin hisarının inşa edilmesine yardım edip merkezi sonlu eğriyi yapan ve Rick Prime'ı öldürebilen tek Rick. Tabi Rick Prime'ı Evil Morty sayesinde öldürebildiğini de unutmamak gerekiyor. Ancak Rick C137 hem Rick Prime'ı öldürebilmesi hem de gelecekte yaşanacak bazı büyük olaylarda en önemli konuma sahip Rick olacağı için diziden çok izlediğimiz Rick olmuş olabilir. Bir diğer teorim ise geçtiğimiz videoda Evil Morty hakkında söylediğim ile aynı. Rick C137 dizide konfor alanından çıkan ve sürekli değişik maceralar yaşayan bir karakter. Elbette diğer Rick'ler de yaşıyor ancak onun gibi değil. Örneğin 2. sezon 2. bölümde Rick ve Morty, Rick'in osuruk adını verdiği varlığı kurtarmak için maceralar yaşadılar ve bunları izledik. Ancak bölümün sonunda diğer Rick ve Morty'ler bütün günlerini oyun salonunda eğlenerek geçirmişlerdi. Düşünsenize, sadece oyun salonunda oynayan Rick ve Morty'yi izlemek, Rick C137 ve Morty'nin osuruğu kurtarmak için yaşadıkları maceraları izlemek kadar eğlenceli olur muydu? Pek sanmıyorum ama yine de Rick ve Morty'nin oyunlar oynadığı bir bölümü de izlemek isterdim. Neden Rick C137'yi izlediğimiz konusunda bir başka teori ise Rick C137'nin zekası. Bu bana çok tutarlı gelmiyor çünkü zekasına kıyasla Rick C137'nin çok hata yaptığını da düşünüyorum. Çok zeki biri için bu mantıklı gelmiyor ancak diğer Rick'lerin onun kadar zeki olmaması nedeniyle Rick C137'yi izliyor olmamız ihtimallerden biri. Bu konuda düşündüğüm son teori ise C137'nin Rick Prime'ın teklifini reddeden tek Rick olması. Hisar'da gördüğümüz tüm diğer Rick'ler ise Rick C137'nin geçmişte aldığı kararlar sonucunda oluşan farklı olasılıkların sonuçları olabilir. Belki Rick C137, Rick Prime'ı öldürmek için binlerce farklı tercih yapmak zorunda kaldı ve bu tercihler sonucunda kimi gerçeklikte Cronenberg oldu, kimisinde kılıçlar kullanan savaşçı, kiminde bir kovboy ama sonuç olarak onların tamamı Rick C137'nin gerçekliğinden dağılmış olan farklı evrenlerin Rick'leri olabilir. Evet arkadaşlar, bildiklerim ve araştırdıklarım kadarıyla Rick C137'nin neden diziden çok izlediğimiz Rick olduğunu anlatmaya çalıştım. Sizin en çok beğendiğiniz teori hangisi ya da sizin de farklı teorileriniz ve eleştirileriniz var mı? Yorumlarda buluşmak dileğiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.